Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş tek renk çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde böyle açık kahve tonlarında normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu. Patiğimiz şöyle, tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Patiğimize ben her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. Geri dönüyorum. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Artık tamamen burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağım. 3. şişime. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 3 ilmek oldu. 4, 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da bir diğer yani 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara gidip bir ilmek de buradan çıkarttım 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişteki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradakileri de düz örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişime geçtim. Artırmalarımıza başlayacağız. Artırma işlemini hanımlar patik burunlar şöyle baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi normal örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm ve kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum dördüncü şişimde. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve bunu da düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık.
Bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnuğunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve bunu da düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta hanımlar. Burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm ve kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 4 şişteki 8 ilmeği yani düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnu tamamlanacak. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım. Ardından modelde buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra artık bir sıra düz örmedim. Hemen şu modelimize geçeceğiz. Model 8 sıradan oluşuyor. Her 8 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Öndeki ilk 2 şişe model kurulumu yapacağız. Alttaki bu 2 şişte patiğimizin taban bölümü ilmekler düz örülecek. Şimdi ilk şişimde modelde 1. sıra. İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Devamında 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. Hanımlar, modelimizin en başında ve şurada birer ilmek ters var. Bu aradaki modeller arasında da ikişer ilmek ters var. 5 ilmek düz ördükten sonra buraya 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. Yeniden 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişime geldim. Şu ikinci ters ilmeğim. Tekrardan 5 ilmek düz öreceğim. İpin arasında farklı renk ip karışmış. 2, 3, 4, 5. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. Ve son kenar ilmeğim ters. Modelde ön yüzde ilk sıramızı yaptık. Geldik tabana. Patiğimizin tabanına model kurulumu yapmayacağız. Bu tabandaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Tabanda model yok. Model sadece öndeki ilk 2 şişe kuruluyor. Evet, tabanımızı ördüm. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de tekrar düz olarak örüyorum. Videonun devamında hanımlar taban bölümü göstermeyeceğim, keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi tabanda anlatılacak bir model yok çünkü. Tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Modelde 2. sıramız. Bu sıramızda yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum. Bir ters ördüm kenardaki ilk ilmeğimi. 5 ilmek düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişime geçtim. Şu ikinci ters ilmeğim. İlmeğimi yarım aldım. 5 ilmek düz.
2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz ve sonuncu ilmeğim ters. İkinci sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi şu tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde 3. sıradayım hanımlar. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters örülüyor. Şimdi burada 5 düz ilmeğim var. Bu ilk 2 düz ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yani burada sola doğru kesim yapmış olduk. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu kalan 2 ilmeği de sağa doğru keseceğim. Sağa doğru kesimi şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıp ilk ilmeğin önüne bırakıp ikisini birlikte ördüm. Burada da sağa doğru kesim yaptık. Burada 3 ilmek kaldı. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Şimdi ikinci modeli yapacağız. İlk 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesiyorum. Burada da 3 ilmek kaldı. Aradaki 2 ilmek ters. İkinci şişime geldim. Hemen buradaki ters ilmeğimi de ördükten sonra 3. modelimi yapacağım. 5 düz ilmek var. İlk ikisini keserek örüyorum. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Sonuncu 4. modelimi yapacağım yani. İlk 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Bir düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de alıyorum ve sağa doğru kesimimi yapıp son bir ilmeğimi ters örüyorum. Modelde hanımlar 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ilk şişimdeyim hanımlar. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda bir tersimi ters örüyorum. Bu ortada kalan 3 ilmeğimi düz. Tekrar şu aralardaki 2 ters ilmeği ters örüyorum. 3 ilmek düz. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz ve sonuncu ilmeğim ters. 4. sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 5. sıramız. Bir tersimi ters örüyorum. Şimdi burada 3 düz ilmeğim kalmıştı. Bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirip ilk ilmeğimi burada bırakıyorum. Bakın burada 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği örmüyoruz artık. Hemen aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan bakın modele geçtik. 3 ilmeğim var. Örmeden sağ şişime aldım. Şu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle geçiriyorum. İlk ilmeğimi şişimden bıraktım. Burada ilmeğimi yarım aldım. Tekrar yapalım. Şöyle. Yine aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişime geçtim. İlmek sayısı şu an azaldı. İkinci tersimi de ördüm. Tekrar 3. modeli yapacağım. 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ilk ilmeği burada bırakıyorum. Buraları örmüyorum. Hemen yanındaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Tekrardan bu 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle geçirip bırakıyorum. Ve son bir ters ilmeğim ters örülüyor. 5. sıramızı da tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Modelde 6. sıramızı yapacağız. Bakın görüntü şimdilik şöyle. Şu anda şekil olarak bir şeye benzemiyor. İlmek sayıları da azalmış durumda. Bu 6. sıramızda yapacağımız işlem şu. Bakın burada bir ters ilmek var. Yanında da normal şu ikili ilmeğim var. İkişer ikişer keserek örüyorum tersten. Bakın tersten kestim. Hemen buradaki ilmek ile yanındakini öndeki 2 ilmeği tersten kesiyorum. Sırasıyla ilmekleri ikişer ikişer tersten kesiyoruz hanımlar. Bakın şu 2 ilmeğimi aldım. İkisini şöyle tersten kestim. Şu sıradaki 2 ilmeğimi aldım. İkisini tersten kestim. Bakın burada 4 ilmek kaldı. 14 ilmek vardı. 4 ilmek kaldı burada. Şimdi diğer şişimden devam edeceğim. İkişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum tekrar. Tersten kesim yapıyorum. Şöyle. Tekrardan tersten kesimimi şöyle yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği. Yine bakın öndeki 2 ilmeğimi aldım.
Şöyle tersten kesiyorum ve kalan 2 ilmeğimi de yine tersten kestim. 4 ilmek de burada kaldı. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Artık bu kestiğimiz ilmekleri tekrardan çıkartacağız. Ve modelde 7. sıramız. Bakın ilk ilmeğimi tekrar ters örüyorum. Hemen ardından bakın burada 5 tane düz ilmeğim vardı modelim için. Bu 5 düz ilmek tamamen gitti. Şu ipin altından itibaren bakın şurada ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3 ilmek şöyle alta, şu tam ortada. 5 ilmeğin tam ortasındaki. Şu ipin altından gelen 1, 2, 3 ilmek alta inerek şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın buradan toplamda 5 tane ilmek tekrar çıkartmış olduk. Tekrar araya 2 ilmek ters örüyorum. Kaybolan kestiğimiz 5 ilmek tekrar yerine geldi. 2 ilmek ters ördüm. Tekrar bakın ikinci modelimi yapacağım. Burada 5 düz ilmeğim vardı. Bakın şu ipin altından 1, 2, 3 ilmek alta şuraya inerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 oldu. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. Buradan da yine 5 ilmeği çıkarttık. Tekrar 2 ilmek ters öreceğim. 1 ve ikinci şişime geçtim. Şu da ikinci ilmeğim. Üçüncü modelimi yapacağım. Bakın 5 düz ilmek var. 1, 2, 3 ilmek alta girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. İkinci kez alttan uzunca bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden tekrar üçüncü kez şöyle ilmek çıkarttım. Tekrar buradan da 5 ilmek çıkartmış olduk. Araya 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Bakın burada sonuncu modelimizi yapacağız. İpin altından 1, 2, 3 ilmek alta girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Şöyle buradan 3 tane ilmek çıkarttım. Aralarda da ipimi şişime dolamıştım. 5 ilmek çıkmış oldu. Ve son bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar şişlerdeki ilmek sayısı burada 14'er oldu. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrardan ilk şişimde modelde 8. ve sonuncu sıradayım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Alttan çıkarttığım 5 ilmek sırasıyla bu 5 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. Aralarda 2 ters var. 2 ters. Alttan çıkarttığım 5 tane uzun ilmek, bunları sırasıyla düz örüyorum. Tekrardan 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim şimdi. Hemen ikinci tersimi ördüm buraya. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. İlk modeli tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şimdi 8 sıradan oluşan ilk modeli tamamladık. Şimdi aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğiz. Modelin birinci sırasından itibaren modelimizi tekrar kuracağız hanımlar. Yapacağımız işlem şu. İlk modelin ilk sırasında ne yapmıştık? Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de anlatıyorum. Bir ters örmüştük. 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. Model aralarında 2 tane ters var. Ardından 5 ilmek düz. 3, 4, 5. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. Ve son kenar ilmeğim ters. Böylece ikinci modelin ilk sırasını yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm. Şimdi modelde ikinci sıramızı yapıyoruz. Tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 ilmek ters, 5 ilmek düz. Aralardaki 2 tersimizi ters örüyoruz. 5 ilmek düz. İkinci modelin ikinci sırası. Yeniden 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişime geçtim. Hemen tersimi ördükten sonra 5 ilmek düz.
4 ve 5. Tekrar 2 ilmek ters, 5 ilmek düz ve sonuncu ilmeğimi de şöyle ters örüyorum. İkinci sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayım. Bu sıramızda kesimler başlıyor. Bir tersimi ters ördüm. Bakın 5 düz ilmek var. İlk ikisini keserek örüyorum sola doğru. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de sağa doğru kesim yapıyorum. Aradaki 2 ters ilmek ters. Tekrardan bakın 5 düz ilmek var. İlk ikisini kesiyorum. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeği de alıp bunu da şöyle sağa doğru kesiyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Aradaki 2 tane tersimizi ters örüyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. Tersimi ördüm. Tekrar ilk 2 ilmeği kestim. Bir düz ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeği de alıp sağa doğru kesiyorum. Aradaki 2 tersim ters. Yeniden ilk 2'yi kestim. Bir düz ördüm. Kalan 2'yi de sağa doğru kesiyorum. Hemen yanındaki bir tersim ters. 3. sıramızı da yaptık. Tabanımızı örüp gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıram. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Aralardaki ikişer tersi ters örüyoruz. Tekrardan 3 ilmek düz, 2 tane ters. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci ters ilmeğim. Tekrar 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz ve son bir ilmeğim ters. 4. sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde modelde 5. sıradayız. Bir tersimi ters örüyorum. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle sağ şişimi örmeden aldım. Şu ilk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği geçirip ilk ilmeği bırakıyorum. Ardından aradaki ters ilmeğimi 2 tersi ters ördüm. Tekrar bu 3 ilmeğimi aldım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve 3 ilmeğimi şöyle geçiriyorum. İlk ilmeğimi burada bıraktım. Şöyle aradaki 2 tersi ters örüyoruz. Yeniden 3 tane düzüm var. Sağ şişimi aldım. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeği şöyle geçirip aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Sonuncu modeli yapacağım. 3 ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeğin içinden ikinciyi ve üçüncüyü geçirdim. Ve kenardaki bir tersimi ters örüyorum. 5. sıramız böyleydi. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişime geldim. Modelde 6. sıramız. İlmekleri ikişer ikişer tersten kesiyorum. Bakın ilk 2 ilmeği aldım. Tersten kesiyorum. Hemen sıradaki 2 ilmeği aldım. Tersten kesiyorum. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi tersten kesiyoruz. Şöyle. Son 2 ilmeği de alıp tersten kestim. Bakın yine burada 4 ilmek kaldı. Yeniden ikinci şişimdeyim. Tekrar ilmekleri ikişer ikişer tersten kesiyoruz. Modelimizin 6. sırası bu şekilde. Yine 2 tersten kestim sıradaki şu 2 ilmeği. Ve son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da tersten kesiyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde 7. sıradayız hanımlar. Tekrar alttan ilmek çıkaracağız. Bir tersimi ördükten sonra bakın şu ipin altından gelen 1, 2, 3 ilmek alta inerek şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden ikinci kez ilmek çıkarttım. Tekrar ipimi şişime dolayıp aynı yerden üçüncü kez ilmek çıkarttım. 5 ilmek çıkarttık. Araya 2 ilmek tersimi ters örüyorum. Tekrar ikinci modelimi yapacağım. Bakın hemen şuradan 1, 2, 3 ilmek alttan ipimi şişime doladım. İlmek çıkartıp ipimizi şişimize doluyoruz. Buradan toplam 3 kere ilmek çıkartıyoruz. Aralarda da 2 kere ipimizi şişimize doluyoruz. 5 ilmek oluyor. Tekrar 2 ilmek tersimi örüyorum. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilk ilmeği de ters ördüm.
Şimdi 3. modeli yapacağız. Hemen buradan 1, 2, 3 ilmek alta girerek şuradan kaçırdık. 1, 2, 3. Uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden ikinci kez ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Üçüncü kez ilmeğimi çıkarttım. Aradaki 2 ilmeğim ters örülüyor. Sonuncu yani 4. modeli yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek alta girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. İkinci kez uzun ilmek çıkarttım. Tekrar üçüncü kez uzun ilmek çıkarttım ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 8. ve sonuncu sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ters, alttan çıkarttığım 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Aralardaki ikişer tersi yine ters örüyoruz hanımlar. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 ilmek ters. İkinci şişimdeyim. Hemen ilk ters ilmeğimi ördüm. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. Ve son bir ilmeğim ters. 8. sırayı da tamamladık. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Bu modelimizi 2 kez tekrar etmiş olduk. Şimdi ilk şişimizdeyiz. 3. modelimizi kuracağız. Hanımlar, yapacağımız işlem aynı. İlk 2 modeli nasıl yaptıysak devamındaki modellerde aynı şekil yapılacak. Bakın 3. modelde 1. sıramız. Bir ters, 5 ilmek düz. Aralardaki 2 ters örüyoruz. Tekrar 5 ilmek düz. Şu an 3. modele geçtik. 3. modelin ilk sırası. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Model aynı şekil devam ediyor. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli sizlere baştan sona gösterdim. Yine 2 ters, 5 düz. Sonuncu ilmeği yine ters örüyoruz. Ardından tabanımızı örüp ön yüzde modelin 2. sırası diye devam edeceğiz. Bu şekilde 8 sıradan oluşan modeli hanımlar ben toplamda bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5 kez tekrar ettim. Toplam 5 model yaptım. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Şu ön bölümünü deneyin. Bu bölüme ben 5 model yaptım, tam oldu. Belki siz 6 yaparsınız. Belki 4 model yaparsınız. Bu tamamen ölçülerinize göre, ayağınıza göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben 5 model yaptım, tam oldu. Şimdi modelin devamında kafanız karışacak olursa videoyu geri alarak bu ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Toplamda 5 tane modelimi gördüğünüz gibi yaptım. En son 5. modelimin 8. yani sonuncu sırasını ördüm. Bilek ayrımını bu aşamada yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Burada artık son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Yani 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bakın burada bir ilmek kaldı. Buradaki ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Hanımlar, bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek ördüm. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin arka bölümüne geçiyoruz. Bu arka bölümde bakın şu kenarlarda 8'er ilmek haroşam var. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bu kenardaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunu düz olarak örüyorum öncelikle. 6, 7 ve 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, ardından geri dönüyoruz. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Bu şekilde
bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz hanımlar. Patiğin arkası bu şekilde devam edilecek. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Evet, son şişime geçtim. Yine buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğim var burada. Burası haroşa olacak bilek kenarındaki. Bunu da yine düz örüyorum. Yine bu 8 ilmeği arka yüzde de düz olarak öreceğim. Bakın bilek ayrımına kadar geldik hanımlar. Geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet ilmeğimi haroşamı düz olarak öreceğim. Bu şekilde. 7 ve 8. Baktığımızda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Şimdi arka yüzde olduğumuz için de şu anda devamındaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de hanımlar ters öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Yine ilmeklerimi taban bölüm burası ters örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim sadece. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına kadar bu şekilde geldik hanımlar. Yeniden geri döneceğiz. İşlem bu. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu ilk 8 ilmek zaten haroşa düz örülecek. Şu anda ön yüzde olduğumuz için de ilmeklerimi tekrar diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arkada ters öreceğim. Bu şekilde git gel yapa yapa patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimde bakın şu arka bölüme toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapmalısınız. Kaç numara yapacak olursanız olun. Mutlaka ayağınızı ölçün. Patiğinizin arkasını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü şurada 15 sıra haroşa olacak şekilde tamamladım geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişte olan 14'er ilmeğim vardı. Hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplandı. Ben de topuk bölümünde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24. ilmekte kesim yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık zaten. Topuğumuz için ortaya baktığımızda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim sadece. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Hanımlar şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bakıyoruz burada 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuk kesimini tamamladım. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Şöyle tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimde şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içine geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de kesip gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Tığıma üçünü bir topladım. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Bakın topuğumuz şöyle. Patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle bakın. Şöyle açılıyor hanımlar. Ayağı giyince açılıyor. Şimdi manken ayağıma da modelimi giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Diğer yandan duruş şöyle. Gayet rahat. Bakın esnekliğini göstereyim. Elimi de sokuyorum. Hani örerken toplar gibi görünüyor ama bakın elimi de sokup şöyle açabiliyorum. Evet. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.